Kalaş Vadisi, Hindikuş Dağları'nda yalıtılmış bir bölge. Pagan inancına ve farklı gelenek kültürlere sahip Kalaş halkının yurdu. Şimdi gelin isterseniz hem Kalaş Vadisi'ni, doğasını, dağlarını hem de Kalaş halkını tanıyalım. Ama önce bugünün sabahında nerede uyandık, nasıl başladık ona bir göz atalım. Huh? Video. I slept here. Bu akşam bir polis istasyonunda kaldık. Burada. Konvoyu yapmaları gerekiyormuş. Saat akşam 8 falandı. Buraya geldim. Dediler ki gidemezsin. Yarın sabah bizimle geleceksin. Bu akşam burada dediler misafir ol. Klimayı açtılar. Muhabbet ettik. Bir oda verdiler böyle. Güzel bir oda. Temiz. Bazen terörist eylemlerinin olduğu bir bölge çünkü burası. İyiydi akşam. Güzel muhabbet ettik. İyi oldu. Şarjlarımızı yaptık. İyi uyumuşum ama şaka maka. Şimdi Afganistan'dayken Afganlar Pakistan'ı hiç sevmiyorlar tabii. Çok anlattılar böyle. Gitme işte tehlikeli vesaire diye. Evet tehlikeli Pakistan belli kısımlarda ama bana hiç zararı yok yani. Eskort yapılacak yani. Götürecekler beni ama asıl niyetleri misafir etmek. İyi ağırlıyorlar. Özellikle Türkiye'den geldiğinizi söylerseniz çok daha cana yakınlar ve çok daha iyiler Türklere karşı. Aşırı iyiler yani. Emin olun. Problemsiz bir şekilde. Şimdi ben hazırlanacağım saat 7. Uyumuşum yani yine maalesef. Zaten insanları da çok böyle hani mesailerini bölmek istemiyorum ve uykularını bölmek istemediğim için açıkçası ağırdan aldım. Rahatsız etmek istemiyorum. Kafalarına göre istedikleri zaman alsınlar götürsünler. Bugünkü yol çok uzun ve kötü bir yol aslında. Akşam dedim ki çıkayım da lan şu Peşaver'den kurtulayım. Çünkü şehirden kurtulmak hakikaten çok zor. Peşaver'den kurtulmak çok zor. Ağlamaklı yani Peşaver. Evet. Yine bir konvoy, yeni bir konvoy, eskort. 11 kilometre bugün bu arkadaşlar götürecekler. Çok iyiydi be. Adamlar klima açtılar. Sabah kahvaltı, çay, süt, kahve. Bundan sonra da dediler ki başka bir konvoya aktaracağız. Gözünüzü seveyim yapmayın dedim ya. Takip etmek zorunda kalıyorum. Şeker dengesizleşiyor bazen. Durmak zorunda kalıyorum. Ulan dursam mı falan diyorum. Çünkü adamları yani her defasında durdurmak, kaldırmak, tuvalet ihtiyacı falan. O otoyola motosiklet giremiyor. Çok denedim izin almayı falan. Yok yani. Dediler ki dedim ben büyük sesiyim, turistim falan. Otoyola motosiklet giremiyor. Haklılar. Neden haklılar? Şöyle söyleyeyim. Adamların böyle hani ana arter otoyolları var zaten az. Orada da sağlam basıyorlarmış. İyi, hız iyiymiş yani. O kadar çok motosikletli var ki kafayı yersin. Hepsi izin verseler hepsi otoyola girecek. Basıyorum lan. Gitmeyin bu kadar hızlı. Adamlar ben bastıkça adamlar basıyor. Ben bastıkça adamlar basıyor. Olmuyor. Bak zırvank diye durduk. Kasaba falan. Oraya giderken yani boşluk yok ya. Boşluk yok yemin ediyorum. Peşaver'den buraya kadar 100 kilometre var. Boşluk bir tane yer yok. O kadar çok insan kalabalığı var ki bence yani Pakistan'ın veya Afganistan'ın nüfusunu sayamıyorlar. Harbi sayamıyorlar yani. Yani evet Hindistan da kalabalık. Mesela aynı burası gibi. Yani coğrafya çok enteresan. O anlamda. Ya aga bu eskort olayından da harbiden sıkıldım ama ha. Cidden sıkıldım yani. Bak şimdi ikinciyi yapıyoruz, üçüncüyü yapacağız. Gidemiyorum lan. Çaktırmadan benim kaçmam gerekiyor da şu Çitral'e varayım da neyse ondan sonrası trafiğimizi yine resetliyoruz. Sol taraf trafiğimizi kafada. Çünkü hala sağa geçme eğilimi oluyor. Bazen böyle kafa gidiyor. Ve dikkat edeceğiz. Üçüncü tur. Kortejde. Bayrak yarışı gibi Allah canımı alsın. Lovari Tünel'de motosiklet geçişine izin vermiyorlar. Ne yapacakmışız? Bir araca ekleyecekmişiz motosikleti. Ha bir problem var mı? Tünelde bence yok.
10,5 kilometreymiş. Evet varmış. Aslında varmış yani. 10,5 kilometre ciddi bir rakam. Evet, araca koyuyoruz motosikleti. Sorry? Where in Turkey? Yes, one month ago I started Turkey. Oh, where in Turkey are you from? Istanbul, near the Istanbul, 70 Okay, kilometers. going to Istanbul. Really? Yeah. You visit Afghanistan? No, next week. Yes, it's good. It's good? We can speak about it. I traveled. Yeah, yeah. Okay. I'll see you again. Sorry. It's okay. Thank you. Evet. Küçük bir pikaba bindik. Zor sığdık. Kenarıyla. दाल ट्रेन ट्रेन ورغله وزګنه بیرته را لېږلې Şimdi manzarasını göstereyim sana. Ama zaten başka bir manzara olması mümkün değil. Böyle dağlar. 1500-2000 metreler. Ama adamlar öyle güzelleştirmişler, yapmışlar yani. Amca da yapmış böyle kamyonu. Ondan sonra efsane. Atıştıracağız bir şeyler. Aç karnımızı doyuracağız yani. Sabah bir bazlama yedik. 4 tane sütlü çay içtik. Başka da bir şey yok. Polis yemeği ne yapacağım? Asker kumanyası. Şimdi bu yola nasıl gideceğiz bilmiyorum. Bu yol hesapta yoktu. Garmin gösterdi. Ben buradan gideyim ya. Anam lan oğlum gördüğüm eyvah eyvah. Oho lan abi çekil. Yani biterse iyi ki gelmişim buradan diyeceğim bir yol. Korktuğum kadar yokmuş ama. Karşıdan bir görünüyor. Bak burası Kalaş yolu. Çiteral'den Kalaş yolu sote bir yol. Yani Garmin sağ olsun. Eldivenleri yine kaybettik. Ya eldiveni kaybettik. Öf, canım sıkıldı. Korktum biraz. Şu an tırstım biraz. Ya oğlum buradan uçarsan yani ölmeyebilirim. Bak artık aşağı indi yol. Köyden geçeceğiz. Ekmek mi alsam ne yapsam süte banıp yensem. Ya aslında var ya ekmek alsam yanımda var ya pekmez bal var. Pekmez bal tahin. Adamlar pekmez bal tahini karıştırmış İran'da ya. Onu yiyorum arada sıcak ekmekle. Tam böyle şeker hastaları için. Şeker iyi geliyor. 300-400 yani. Az yersen bir şey olmuyor. Bir vadiye Kelaş Vadisi'ne giriyoruz. Kelaş Vadisi'ne girdikten sonra bir 2000 metrenin üstüne zıplıyoruz. 700 metre birden. Orası nasıl bir şey ben tahmin bile edemiyorum zaten. Çok güzel bir yerden geçiyorum be. Vallahi çok güzel bir yerden geçiyorum. Mest oldum. Evet bu yolu Kelaş'a gelenler için bu yolu ben kesinlikle tavsiye ediyorum abi. Yani futbol, nerede kriket nerede lan? Kriket oynayın. Sizin sporunuz kriket değil mi oğlum? Yani yolu dümdüz ne bu? Ne bu? Pakistan Komünist Partisi mi? Hayırdır? Kalaş Vadisi, Pakistan'ın güneybatısında Chitral bölgesinde yer alır. Bumburet, Rumbur ve Birir adlı 3 vadiyi kapsayan bu bölge, coğrafi zorluklara rağmen binlerce yıldır izole şekilde yaşamını sürdüren Kalaş halkına ev sahipliği yapmaktadır. Kalaş her ne kadar dini ve kültürel anlamda farklı olsa da ilk göze çarpan şey doğası ve vadiler içerisindeki köylerin huzuru ve doğal güzelliğiydi. Biz de bir akşam kalırız diye geldiğimiz Kalaş Vadisi Bumburet köyünde 3 akşam kaldık ve birçok köyü ziyaret ettik. सर्टिफिकेट तोड़ लगे These two people,
their hands to each other to harm. Yes, this is. And here is a little bit different. I try to understand the say hello. शुक्रिया मेरे पास तो ये अभी ये खत्म कर लो ठंडा है मुझे ठंडा चाहिए Hello, say hello. Like this. ठंडा ही चाहिए लाइक टर्किश टी Black. Every village has different dialect and different dialect. They understand each other. चले जमशेद भाई. Okay. Don't forget. हाँ? जी? जमशेद भाई चाय के कितना? चाय के कितना? It's a gift. It's a gift. It's a gift. Okay, I understand. Nice. Okay. Nice. Yeah. So women are allowed to choose their partners on their festival. So this is how they get married. Nobody else. If a woman saying that I need to marry this guy, they start living together. Nobody can say anything on to them. Really? Yeah. That's the Ah. best part of this place. That's the best So, part of this what place. is this place? That's big stone over there. That's their sacred place for worship. When they have the festivals and special occasions, men go up there. Only men are allowed, as Okay. always. So women are not allowed up there. They sacrifice different animals. They pray, and then they come down, and then they start the festival here in this big. It's like a big auditorium. People sit who come here to see their festival. They can sit all around, and they start. They're dancing. They cherish everything, every moment. I think that's the best part. Yeah. And here are different designs and patterns you can see with the flowers, with the round. Kalaş toplumunun dini inançları diğer pagan toplumlara benzerlikler gösteriyor. Shilam Yoshi Festivali bereketin, doğanın uyanışını temsil eder. Genelde insanlar bu festivalde eğlenceli danslar eder, eşlerini seçer, çocuklar ve gelecek için dua ederler. İlk gün süt günüdür. 10 gün boyunca toplanan sütler tanrılara sunulur ve festivalle katılanlara dağıtılır. Eski Türk şaman ayinlerinde de benzer şeyleri görmek mümkün örneğin. Uçal yani hasat festivali törenler köyün dışında yüksek bir plato olan Balankuru'da gerçekleştirilir. Burada gece boyunca şarkılar söylenir, danslar edilir ve dua törenleri yapılır. İkram ve sunaklar artık o sene alınan mahsullerle zenginleşir. En önemli ve aslında en büyük festival kış ayında gerçekleşen Shomis Festivali. Yani Kış ve Yeni Yıl Festivali. Bu festivalde Tanrı Balimai'nin yeryüzüne ziyaret ettiği dönemi simgeler. İlk hafta boyunca arınma ritüelleri yapılır. Kadınlar ve çocuklar için ateş arınması, erkekler için özel şaman törenleri gerçekleştirilir. Keçilerin kurban edildiği ayinlerle tanrılardan bereket istenir. Festivalin ikinci haftasında kıyafet değişim ritüeli yapılır. Erkekler kadın kıyafetleri, kadınlar erkek kıyafetleri giyerek dans eder. Bu da cinsiyet ayrımının olmadığı ve doğada erkek ve kadının eşit olduğunu simgeler. Son gününde yaşlılar bir tepeye çıkıp güneşin doğuşunu izleyerek yeni yılı karşılar ve müjdelerler. Yes. Yes. Yeah. And now we are in the dancing area. This is a special place where they
everybody gathers up for the festival and they dance and they cherish the happy moments of their life. Bombret Festival ve Dans alanında köyün gençleri ve çocuklar bir ay sonra yapılacak olan Hasat Festivali için hazırlık yapıyorlar. Festivale yakın seçim yapılacak. Kim daha iyi çalarsa davulu festivalde onlar çalacak. Burası açık mezarmış. Yani elleri bu tabutların içine koyuyorlar ve açıkta kalıyor. Açıkta çürüyor. Enteresan bir yer ama şu anda ritüel pek yapılmıyormuş anladığım kadarıyla. Kalaş dini inancında ölüm birçok kültürde olduğu gibi bir son değil. Hatta Kalaşlılar ölen kişilerin arkasından yas tutmuyorlar. Dans ediyorlar. Şarkılar söylüyorlar. Eğleniyorlar. Buralarda böyle yataklar var. Bu yataklarla getiriliyormuş ölen kişiler ve ters çevriliyormuş ve çürümesi bekleniyormuş. Yani kişinin kendi yatağıyla. Ama son zamanlarda anladığım kadarıyla bu ritüel gerçekleştirilmiyormuş. Yani dünya üzerinde paganizmin görüldüğü ender yerlerden bir tanesi Kalaş. Chitral tarafında, Pakistan dağlarında. Bir kısmı halkın Müslüman fakat çoğunluğu yine paganist inanca sahip. 12 tanrılı bir dine sahipler. Büyük bir tanrıları var. Dans ediyorlar. Bazı tarihlerin güneşin yeni doğan güneş olduğunu düşünüyorlar. O tarihlerde festivaller yapıyorlar. Adakları alıyorlar. Kendi tapınakları var. Orada hayvan kurban ediyorlar. İşte ölülerini bu şekilde gömüyorlar. İlginç bir kültürü cidden ve görülmesi ve gelinmesi gereken bir yer. Kalaş'ta herhangi bir vadide veya köyde gezdiğinizde insanların sanki gelen turistler veya gelen insanlar için böyle giyindiklerini falan düşünüyorsunuz. Rengarenk. O kadar farklı ki. Yani her gün festival veya her gün bayram havasıymış gibi giyiniyorlar. Özellikle kadınlar. Onlar kendi kültürlerini yaşatmak ve kültürlerini devam ettirmek istiyorlar. Ve bu yaşam tarzının dışına da çıkmak istemiyorlar. O kadar sessiz ki köyler, o kadar dingin, o kadar huzurlu ki gezerken hiç rahatsız olmuyorsunuz ve hiç kimse size rahatsız edici gözlerle de bakmıyor. Turiste de alışıklar, insana da alışıklar ve gittiğiniz her evde ikramla karşılaşıyorsunuz ücretsiz ve konuşabiliyorsunuz, sohbet edebiliyorsunuz herkesle. Bu güzel bir duyguydu Kalaş'ta. Kalaş'ta bir akşam kalmayı planlamıştım fakat alan çok genişti ve ben çok mutluydum. Çok yorgundum. Motosiklete ara vermem gerekiyordu diye düşündüm. Ve 3 gün boyunca birçok köyü ve vadiyi gezdikten sonra inanın uzun süredir dinlenmediğim kadar dinlenmiştim ve arabayla gezmek, araçla gezmek de bana çok iyi gelmişti. Yorulmadan rahat rahat gezmek ve bu güzel yolları, bu güzel vadileri kaygı duymadan ve korkmadan deneyimlemek, gezmek bana çok iyi geldi ve gruba beni kabul eden Emma'ya ve rehberimiz Jojo'ya çok teşekkür ediyorum. Jojo işini mükemmel yapan bir rehber Pakistan'da ve dağlara aşık biri. Kalaş binlerce yıldır izole kalmış bir toplum Hindikuş dağlarında.
Kimilerine göre Kalaş toplumu Büyük İskender'in torunları. Bazı kaynaklara göre de şu anda Afganistan'da bulunan Nuristanilerin akrabaları. Seyahat ettiğim tüm ülkelerde, tüm bölgelerde dağ insanlarına sonsuz saygı ve sevgi duymuşumdur. Kalaş da artık bunlardan bir tanesi oldu. Kalaş'ı nereden araştırırsanız araştırın, hangi kaynağa başvurursanız vurun, Kalaş'ta kadının önemi ayrı bir noktada. Ve akıl almaz bir şekilde kadınlar en az erkekler kadar baskın karaktere sahip. Köyde gezdiğinizde, sokaklarda, evlere uğrayıp ziyaret ettiğinizde ilk karşılayan kişiler sizi genelde kadınlar oluyor ve sohbet eden ve sizi sorgulayan, merak eden kişiler de kadınlar oluyor. Ve kadın erkekler arasında bir işbirliği, bir görev dağılımı var gerçekten. Gerek evlerde, gerek hayvanlarla ilgilenirken ve gerek tarlalarda bir iş bölümü var. Kalaş kadınları geleneksel siyah elbiseler ve renkli boncuklarla süslenmiş başlıklar giyer. Kadınlar toplumda önemli bir konuma sahiptir. Eşlerini seçme hakkına ve evliliklerini bitirmek konusunda özgürdürler. Köylerde başarı denilen yapılarda adet dönemlerinde ve doğumdan önce dinlenmeleri teşvik edilir. Başarılere erkeklerin girmesi yasaktır. Köylerde çok özgür gezmenize rağmen ve her yere girebilmenize rağmen bu evlerin kapısında bazı yazılar vardı. Saygı göstermenizi isteyen yazılar vardı. O yüzden fotoğraf çekmeme rağmen yayınlamak istemedim. Kalaş'taki köylerde sokakta yürümek dinlendirici çünkü çok sakin ve gürültü olmayan köyler. Her yerde küçük dereler akıyor böyle. Yeşillik var, çimen. Neredeyse 6 ay, 7 ay kapalı kalan bir yer düşünün. Sonrasında karlar eriyince açılıyor. Doğa kendini tazeliyor ve insanlar yavaş yavaş köy içerisinde hareketlenmeye başlıyor. Dışarıda çalışan, çamaşır yıkayan kadınları görebiliyorsunuz. Sonrasında su yollarını açmaya çalışan erkekleri görüyorsunuz falan böyle ama tatlı bir telaş var köylerde. Yani hiç kimsenin acelesi yok. Hayat rutininde yavaş yavaş akıyor. Seyahatlerimde genelde insanları izin almadan fotoğraf veya video çekmemeye çalışıyorum. Ama Kalaş'ta fotoğraf çekmeden oradan dönmek, ayrılmak benim için çok acı verici bir şeydi. O yüzden Jojo'ya söyledim yani Jojo lütfen çeker misin fotoğraf diye ama bakın bu fotoğraftaki ablanın böyle yani hanımefendinin bakışları insanı deliyor yani hani fotoğraf konusu o kadar aslında kritik bir konu. Kalaş halkının bir kısmı İsmaili inancını benimsemiş yıllar önce. Sonrasında halk ikiye ayrılmış. Müslümanlara kara sakallılar derken paganlara da kızıl sakallılar deniyor. Alt bölgelerde genelde İsmaililer yaşarken köylerde daha fazla paganlar yani kızıl sakallılar vadilerin içlerinde ve dağlara doğru olan bölgelerdeki köylerde daha fazla nüfusa sahipler. Bu karşıda görmüş olduğunuz genellikle paganların yaşadığı yani kızıl sakalların yaşadığı köyler. Bu bölgelere de gidip drone çekimi yapma fırsatım oldu. Zaten biliyorsunuz dağlara sevdalı olan biriyim ve bu bölgede de Nuristan'da olduğu gibi muhteşem dağlar var, muhteşem vadiler, muhteşem geçişler var. Umarım yeniden
Kalaş'ı ziyaret etme fırsatım olur diye düşünüyorum. Eğer bir gün Kuzey Pakistan'ı ziyaret ederseniz, Kalaş gibi bölgeleri ziyaret ederseniz, Kuzey Pakistan'ın güzelliği konusunda ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız, emin olun. İster Müslüman olsun, ister pagan olsun, bütün Kalaş halkı Hindukuş dağlarının kalbinde farklı bir kültüre sahip bir toplum. Pakistan hükümeti de Kalaşlılara farklı imtiyazlar tanıyor. Farklı kimlik kartları çıkartıyor. Alkol kullanımı, alkol üretimi her ne kadar alt bölgelerde yasak olsa da burada serbest ve kendi dinlerini de yaşamalarına izin veriliyor. Kendi inançlarını yaşamalarına da izin veriliyor. Binlerce yıldır bu bölgede yaşamış olan farklı dine, farklı inanca, farklı dile ve kültüre sahip bir toplumu asimile etmek ve değiştirmek yerine kabullenip farklı inisiyatifler verdiği için Pakistan hükümetini bu konuda takdir etmek gerektiğini düşünüyorum. Ve ayrıca bu güzel dağları, bu güzel insanların yaşadığı bölgeyi, köyleri, vadileri herkesin ziyaret etmesini tavsiye ediyorum. Eğer Pakistan yani Kuzey Pakistan düşünüyorsanız muhakkak gelmeniz gereken bir yer Kalaş. Ziyaret etmeniz, sokaklarında gezmeniz, birkaç gün kalmanız gereken bir bölge. Bu havayı solumanız gerekiyor. Emin olun. Kalaş Vadisi, Kuzey Pakistan'ın ilk durağıydı. Bu zorlu yollardan geçerek ana Chitral Vadisi'ne ulaştım. Sonrasında bir sonraki durak Şandur geçidine ve Pandar Vadisi'ne doğru yol almaya başladım. Önümüzdeki bölümde emin olun bir o kadar güzel olacak ve Kuzey Pakistan yeni başlıyor. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım izlemeye devam edersiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın, paylaşmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.